Bakalım başladık yine. Günaydın, günaydın, günaydın. Yeni bir sahur. Sahurlarımız da az kaldı. Sahurlar da bitecek. Tarçın Bey, Tarçın Bey, Tarçın Bey akrobasi hareketlerle. Evet geldim. Aha, mutfaktan sesler geliyor. Ozi mutfakta. Bugün bir yorgunum Ozi. Nasıl bir hava var? Güzel bir hava var. Bugün soğuk olacak Ozi. Kesin. Hadi bakalım. Evet mutfağımıza giriş yapıyorum. Geldim. Günaydın, günaydın, günaydın. Ne yapalım? Bu sefer böyle sade yumurta pişireyim. Neden biliyor musunuz? Çünkü peynirli poğaçam var. Haşhaşlı çöreğim var. Sade yumurta, göz yumurta şöyle Eyşan'ın demesi gibi öyle yapayım. Çünkü yumurta haşlayacaktım ama şu an yumurta haşlarsam Ozi haşlanmış yumurta yemiyor. En iyisi hemen şurada bir yumurta pişirelim. Evet. Şimdi ne yapalım? Şöyle. Bizim buranın tereyağısı bu. Yapacak bir şey yok. Bizde böyle orijinal hakiki Türk usulü tereyağlar yok maalesef. Değil mi Ozi? Bizim kullanabildiğimiz tereyağı bu. Biraz yansın şöyle az bir şey. Tabii sağlıklı değil diyeceksiniz ama şimdi ben ne yapıyorum? Yumurtaları da kırıyorum. Üstüne biraz tuz gezdirdim. Spatulayla şöyle ayırayım şöyle. Şimdi öbür diğer düz spatulamla az bir şey piştiği zaman çevireceğim. Bununla biraz çevrilmiyor çünkü bu kaşık spatula olduğu için. Bu arada kahvemi de yapıyorum. Kahve de içeyim. Hadi bakalım. Şimdi ben bu poğaçalarımla rahat rahat hava atabilir miyim? Atarım değil mi? Nasıl yapmışım? Pamuk gibi olmuş. Bak deneyin. O hamur gerçekten çok güzel oluyor. Bak şimdi ispatlayacağız ne kadar güzel olduğunu. Bak seyredin şimdi. İspatlayacağız. Gördünüz mü? Tarçın da çok beğeniyor. Haşhaşlım da böyle oluyor bak. Görüyorsunuz değil mi? Hadi biz bir sahurumuzu yapalım. Kahvem de var. Hadi elhamdülillah. Evet. Şu çimenler biraz uzadı. İçeriden bakınca kareler görünmüyor. Bak böyle olunca biraz daha güzel değil mi kısalınca? Bir tık daha mı indirelim? Uzuyor çünkü. Deneyelim. Çünkü bak şöyle çekeceğim. Böyle göründüğü zaman şöyle uzun uzun çok şey görünüyor. Ama bak orası şimdi daha iyi oldu. Bir bitince çekeyim. Daha güzel olacak. Ben de öndekileri kestim. Tyson'ı buraya koydum şimdilik. Çünkü yerini yıkadım. Ne yaptım biliyor musunuz? Şurada birkaç tane fazla sarmaşık vardı. Köklenmiş. Aldım getirdim bu tarafa bunlara böyle şöyle bu taraflara ektim. Bir de deneme yaptım şu beyaz çiçekten. Eğer olursa burada acayip çok oraya alacağım, ekeceğim. Bir de şu kenardakileri bu kenarda böyle çürümüşler vardı. Yani şunun daha kötüleri vardı şöyle. Onları hep aralarından aldım. Daha da güzel oldu değil mi? Aynen çok güzel oldu. Bir de ne yaptım? O paspasımı falan yıkadım garajın paspasını falan. Bir de Tyson'ın yerini yıkadım. Çok güzel oldu. Oh mis gibi kokuyor. Şimdi bana diyecekler kimyasalları yolladım bilmem ne. Bak su giderleri var tamam mı? Burada. Yola falan gitmiyor. Bunlar benim su giderlerim. Artık bu ev yapılınca bu duvarlar, bu taşlar falan filan hep zaten asitle yıkandı. Yani bu su giderlerinin asit bile gitti. Benim deterjanım gitmiş çok mu? He? Su gideri vergisi bile ödüyoruz yani. Buralar neyle yıkanacak? Tabii ki deterjanla, asitle, şunla bununla yıkanacak. Kolay mı? Şu aralarının böyle güzel durması için hep asitle yıkandı bunlar. Gelmiş bana yazıyor. Oradan deterjan gider mi? Ne gidecek? He? Ne gidecek? Evde yıkadığın çamaşırların suyu nereye gidiyor? Aynı gidere gidiyor. Nereye gidiyor? Sanki oturup onu içiyoruz mu biz su giderine gitmesin diye? Cık, güzel oldu. Bahçem de güzel oldu. Buranın çimenleri de kesildi. Tamamdır.
Benim huyum çok kötü. Beyaz çamaşır mı atacağım? Hemen gardırop dolanıyorum. Hemen oda dolanıyorum. O çamaşır yarım çalışmayacak. Hemen Berna kokusu şu bu. Ütüsü bozulmuş bilmem ne. Toparlıyorum, topluyorum. Hemen yıkıyorum. Tekrardan ütülüyorum. Böyle koyuyorum. Hani bloklarımda çok iş bilmem ne göstermemek için diyorum ya, ben çoğu işimi zaten yapıyorum. Sizle zaman geçireyim diye yemekti, şuydu buydu. Hani sohbet olsun amaçlı yapıyordum çoğu şeyi. Ama şimdi diyorlar ya içerik içerik. Ya içerik istesen bir sürü içeriğimiz var. Hı? Bir sürü. Her gün yeni bir tarifimiz var. Sohbetimiz var. Ha? Böyle dangalakları konuşmamız var. Var yani, bizde içerik çok. Ben burada ne yapıyorum? Ben diyorum ya, günlük vlog yapıyorum. Günlük vlog yaparak öksüz yetimlerim için. Amacımız bu. Bizde amaç belli. Şimdi canın mı sıkıldı? Benim minnoş oğlumun canı mı sıkıldı? Hı? Ütümü bitiriyorum. Ütüm bitti. Hadi devam ediyoruz. Günümüze devam ediyoruz. Kaldırmayayım çünkü daha çamaşırlar yıkandı. Kurutmaya attıklarım var. Acaba kurudu mu onlar? Bir bakayım geleyim. Onlara da bakayım ama ütümü biraz kapatayım, bir mola vereyim. Benim normalde buzlukta böyle mozaik pastam olur. Yok, bitmiş. Misafirliğe falan gidince alıp götürüyorum ya. O yüzden ne yapayım, hemen bir petibörlü pasta yapayım diye geldim. Süt de kullanacağım. Siz normal süt kullanın. Ben bir süt almıştım. Hani kahvemi onunla yaparım diye. Çok tatlı geldi bana. Almond sütü. Almond dediği badem sütü. O çok tatlı gelmişti. Onunla yapacağım. Buyurun. Hazırladık hemen. Ne yapalım, başlayalım ya. Şimdi 300 gram petibör bisküviyi parçalayarak şunları şöyle bir çekeyim. Badem sütü dediğim de bu. Bu normalde 2 tanesi 400 gram yapıyor. Ben 3 ölçek yapacağım. Siz 300 gram parçalayın. Hani kaç ölçek yapıyorsanız ona göre gidin siz de yani. Benim size söyleyeceğim tek ölçekler olacak, tamam? Bisküvileri parçalarken de sadece ben bir bıçak getirmem lazım. Tırtımla o şeyleri kesip öyle yapıyorum. Daha kolay oluyor. Siz de kesin öyle yapıyorsunuzdur. Çünkü o kesme halkaları da çıkmıyor. Olmuyor yani. Saçımı toplayayım. Şimdi oradan gelirler bıdı 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 bıdı. Şimdi 300 gram petibör bisküvimizi parçalıyoruz. Parçalıyoruz denmez aslında. Bölüyoruz. Parçalara ayırıyoruz. Onu da nasıl yapacağız biliyor musunuz? Parçalıyoruz derken 4'e bölün. Öyle un ufak etmeyin. Zaten bu mozaik pastanın özelliği. Hani şöyle 4'e bölmeniz yeterli. Anladınız? Hemen ben 4'e böleyim bunları. Ya eldiven takacağım ben gene. Kızacaksınız ama ben eldivensiz yapamıyorum bir şeyi. Gerçekten eldiven takacağım. Takmayayım dedim. Çünkü bir takipçim demiş ki elinin lezzeti geçsin. Takma eldiven. Hani ama işte ben yapamıyorum eldivensiz. Şöyle bak şimdi var ya, nasıl hızlanacağım. Denedim, olmuyor. Olmuyor. Ben eldivensiz yapamıyorum. Şöyle. Ben yapacağım. 3 ölçek. Üç ölçek de değil. Ben 2,5 ölçek yapacağım. Evet. Çünkü bisküvitleri ona göre ayarladım. Şöyle. 3 ölçek çok gelecek gibime geliyor. O yüzden. Yani siz 300 gram bisküvit kullanacaksanız 300 gram 1,5 paket falan yapıyor. 2 paketi 400 gram bunların çünkü. Üstünde de yazıyor. Şimdi 300 gram bisküvinizi parçaladınız. Tamam. Onu bir kenara alıyoruz hemen.
Sonra 100 gram eritilmiş margarin ya da tereyağı. Ben tereyağı erittim. İkisinin karışmışı. Onu da ben uydurdum şu an. He. Şimdi. Bir şey diyecektim. Neyse demeyeceğim ya. Yok vazgeçtim. 100 gram eritilmiş margarini anne leğenimize döküyoruz. Yarım su bardağı toz şeker. Üç yemek kaşığı kakao. Eşan da kakaoyu bitirmiş maşallah. Cookie yapacağım diye. Şimdi kakaoyu da koyduk. Bir su bardağı süt. Süt normal süt kullanın siz. Tatlı olduğu için ben bunu burada kullanayım. Atılmasın yani. Ve karıştırıyoruz. İsterseniz içine bir çay bardağı ceviz de kırabilirsiniz, koyabilirsiniz. Ama ben ceviz, işte fındık, fıstık içinde istemiyorum. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Kuru meyvelerden de atabilirsiniz, koyabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi istemiyorum. Sade bir şey olsun. Karıştıracağım şimdi. Üstüme sıçramasın. Evet, önlük niye takmadın diyorsunuz şu an. Evet, niye takmadım? Neden takmadım? Kız sıçramış vallahi elime değdi. Neyse. Sileriz. Güzel karıştırın. Konuşurken nasıl karıştırdığımı da bilemedim. Kakao iyice içinde karışsın yani. Dediğim gibi içine ceviz, fındık, fıstık istediğinizi koyabilirsiniz ama ben tadını bozuyor diye düşünüyorum. Yani çocukluğumuzun orijinal bisküvitli pastası yani mozaik pastası bu şekilde oluyordu. Kalıplarımı da hazırladım. Bu normalde jeli kalıbı ama buna bisküvitli pasta da ben yapıyorum ve koyuyorum. Böyle. Buna şimdi fresh geçireceğim. Ondan sonra bisküvitli pastayı bunun içine ezeceğim. Yani koyacağım. Daha sonra buna da yapacağım. İkisine birlikte yapacağım. İkisinden sonra da buzluğa atacağım. Aa, çok sert vurdum. Ve bisküvitleri çok kırmadan, bisküvitleri çok üzmeden, ezmeden içine koyuyoruz ve artık çırpıcıyla değil bir kaşık, kepçe bir şey yardımıyla karıştırıyoruz. Tabii bu çok küçük yemek kaşığıyla karışmaz. Ha. Hemen normal bir şey getireyim ben. Bu da anne kepçesi. Hakikaten bunu da annemden getirdim. Bir de şey olayı var ya, güdümlü anne terliği. Dün akşam konuşuyoruz, sofradayız işte, sohbet ediyoruz. Oğuzhan sus dedim, güdümlü anne terliği gelecek şimdi kafana. Güdümlü ne demek anne diyor. Oğlum bilmiyorum, babana sor dedim ben de. Babası da anlattı, tam dedi isabet eden dedi, böyle dedi, lazer gibi şey var ya. O demek dedi. He dedim, bak anne terlikleri şaşmaz. Anne terliği bir fırlatır. He. Küt indirir valla. Bir de sen tıpış tıpış o terliği geri ona götürürsün. Değil mi? Ay Allah'ım ya. Bak anneliğinin bile küçük geldi. Ya iyice karıştırdım, sos daha dipte çünkü. Çok yaptık ondan, normal. Yani. Uçma.
Elimi sokasım geliyor hamur gibi. Fışır 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 fışır. Dökülsün artık, yapacak bir şey yok. Fazla çünkü çok geldi. Sıçrıyor da valla. İyice karıştırdık ama. Şimdi ne yapalım? Hemen fresh'imizi serelim. Bunu seriyoruz ki hani çıkarması kolay olsun. Eskiden bunlar yokken ne yapıyorduk ki? He? Değil mi? Çoğu şey eskiden yoktu. Şöyle bir düşünün. Bunun içine şimdi alacağım, böyle böyle bastıracağım. Bundan 2 tane kopartacağım şimdi. Şöyle görün. Bunu şu tarafa biraz daha getireceğim. Şöyle. Heh. Bir tanesini de bu tarafa o şekilde getireceğim. Sen buna niye bulaştın şimdi durup dururken? He? Ya düzgün dur. Ha, yani laf yeme. Değil mi? Tamamdır. Bu da iyice emmeye başlamış. Bu şekilde şimdi yerleştireceğim. Buzlukta olunca iyi oluyor. Hiç değilse böyle tatlı matlı isteğiniz olduğu zaman çıkarıp bir dilim alıyorsunuz. Hani. Bastırın. Problem yok. Çok fazla tabii şey değil öyle. şey gibi değil. Söylemeyeyim şimdi. Kibarız ya, o yüzden söylemeyelim onları. Tamam. Şimdi ne yapayım? Bunu böyle koyacağım. Çünkü sonuçta elinde eldiven de var. Olmasa da ne olurmuş? Biz yiyeceğiz. Değil mi? Anne eli de zaten pis olmaz ya. Tamam, tırnaklar uzun olunca hadi neyse, tırnaklardan evet olabilir, tırnaklar pis. Tırnaklardan hani hijyen açısından olmayabilir ama normal anne eli pis değildir ya. Annenin eli sudan mı çıkıyor Allah aşkına akşama kadar? Anneli değmiş gibi diye boşuna mı söylüyorlar? Vallahi herkes kendi kalbinin pisliğine baksın. Yemek yapan kadınların ellerini kontrol edene kadar. Vallahi. Kalbinin pisliğinden sağa sola sarar olmuş herkes. Heh. Oldu. Gelin seveyim sizi. Ne? Bak, sıyraç gibi. Gördün? Şöyle koyalım. Günah kalmasın burada. Tamamdır. Şimdi bunları böyle yaptıktan sonra hemen
Şunları şöyle üstüne geçiriyoruz. Buzluğa koyacağımız için bunu bir kere daha freşe sarmamız lazım. Neden biliyor musunuz? Buzluğun kokusunu falan almasın. Güzel güzel donsun. Buyurun. Ne yapıyoruz şimdi? Hemen buzluğa yolluyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle bir kabasını aldım. Şimdi neyle sileceğim? Bununla sileceğim. Çünkü üstünde kurabiye, kekmek bir şeyler yapıyorum ya. Bununla siliyorum, temizliyorum. Bir de zaten mermerin koruması var. Akşamları da onunla siliyorum. Hah, koltuğuna mı oturdun? He oğlum. Aferin oğluma benim. Heh. Aferin oğluma benim. Bak oradan geçti, gitti koltuğuna oturdu. Ben bu işimi bitirene kadar ve geri geldi oraya geri oturdu. Gördünüz mü? Ha, ayak altında olmamak için. Çünkü biliyor ayak altında olunca ezilecek. Ha, ona göre. Şimdi böyle siliyorum ama hani silerken şu köşelerde şeyler haliyle kalıyor. Şöyle bir tane köşeden gitmek zorunda kalıyorum. Sorry anne. Tamam geçtim problem yok. Böyle. En son lavabonun içine de sıkıyorum. Mis. Bitti. Hani arka planda biz sadece böyle hani yemek yaparken gösteriyoruz, şunu gösteriyoruz, bunu gösteriyoruz. Bunların bulaşını da ben yıkıyorum, temizliğini de ben yapıyorum, her şeyini ben yapıyorum. Sonuçta şurada yaptığım şeylerin bir sürü bulaşığı çıkıyor. Onları gidiyorum, ben makineye yerleştiriyorum, sabunluyorum, temizliyorum, yerleştiriyorum. Ben boşaltıyorum. Öyle. Evet hemen etleri doğradık. Ne yaptık? Yine makinamıza koyduk. 18 dakika. Şimdi bir kavurayım böyle. Şey olacak, nasıl olacak? Böyle kahverengi, iyice her yeri kahverengi olana kadar bu makinede kavuruyorum ben. Soranlar için de makinem bu. Gerçekten çok güzel yapıyor. Bakaratın X large'ı. Sadece 18 dakikayı ayırıyorum. Etleri bu şekilde koyuyorum. Bak biraz sonra göstereceğim. Harika biçimde pişiriyor. Şöyle kremalı da bir tavuk çorbası. Az bir şey. Krema deyince ben kremayı bunu kullanıyorum. Şöyle göstereyim size de. Biraz sonra tavuk etlerini de katacağım. Dimdiklayıp. Et de bu şekilde kavurmaya devam ediyor. Her yeri kahverengi olacak. Her yer kahverengi olunca makinenin kapağını öyle kapatacağım. Yani bu makineyi o şekilde kullanıyorsunuz. Hemen kapatırsanız bir değişik bir koku oluyor ette. O şekilde yapmayın yani. Şimdi kavurmaya devam ederken gözüme sarmaşıklar çarptı yine. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar uzamış gene? 2 günde, hemen bir günde bile bu kadar uzuyor. Çıkıyorum ben hemen sarıyorum. O kadar güzel oldular maşallah deyin. Biraz da şu tarafta olduğu zaman tamamdır. Ben devam edeyim ama takıldım sarmaşıklara şimdi. Vallahi seviyorum bahçe işini ya bilmiyorum da. Bahçe işi deyince o gün Refik arkadaşım bana ne verdi? Onlara iftara gitmiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Semaveri falan çok güzeldi. O arkadaşım. Bunlar sarmaşık. Şu ayrı bir çiçek. Ondan sonra bu da ayrı bir çiçek. Bu sarmaşıklar köklenmiş aslında. Hemen toprağa koymam lazım aslında. Ama saksı alacağım. Küçük 2 tane güzel saksı alayım. Bunları onlara koyayım. Çok da güzel olur. Etin kokusunu alan tarçın modu. Ne oldu? Daha pişmedi. Pişmedi. Bunları güzel güzel dikmem gerekiyor. Nasıl ama? Benim sarmaşıklarımdan çok değişik. Benim sarmaşıklarım sadece yeşil renk. Bu yeşil beyaz. Bu değişik bir sarmaşık. Devam ediyoruz. Hadi. Bu biberleri de buraya koydum. Bu biberler kurusun. Bu biberlerin tohumunu almak istiyorum. Acı biber çok güzel. Acı biber bende yenmiyor ama olsun ekeyim. Yiyenlere veririz büyüyünce. Değil mi? Ne olacakmış? Bir yandan da kavurayım şöyle. Görüyorsunuz değil mi? İyice kahverengileşti. Şöyle aralarda var kırmızılar. Onlar da gidene kadar böyle karıştırıyorum. Artık gideyim çorbamı da karıştırayım.
Evet, ne yapıyorum? Kuru soğan. Ondan sonra yeşil kapsikon biber, kırmızı kapsikon biber, sarımsak. Şöyle az bir yumuşayacak. Etim zaten çok güzel oldu. Şimdi süzerek bunları bunun üstüne alacağım. Etle birlikte bunlar yumuşayacak. Az bir şey de tuz attım. Biraz daha karabiber atacağım. Heh, bitti. Suyuna da bir pilav yaparım. Çorbam da hazır. Tamamdır. Yanına da bir salata. Hadi bakalım. Evet, hemen ne yapıyorum? Hızlıca, kolayca sütlü irmik tatlımdan yapıyorum. 1 litre süt, bildiğiniz 200 mililitre bardakla 5 bardak yapıyor. Aynı bardakla bir bardak irmik, bir bardak da şeker koyun. En kolayı bu. Böyle kaşık kaşık ölçmektense en kolay irmik tatlısı bu. Bunları şöyle bir pişirin. Bir yemek kaşığı da tereyağı koyun, piştikten sonra iyice karıştırın. Bir paket de vanilya atın. Mis gibi oldu. Ve bu kadar. 2 tane yaptım. Güzel de oldu. Üstünde Hindistan ceviziyle süsledim. Tamam. Bitti. Evet, hızlıca evden çıkış yaptık. İftara yetişiyoruz çünkü. 35. Yolumuz da anca 35 dakikadır bence. O yüzden yani kılı kılına yetişeceğiz gibime geliyor çünkü. Ay, yorulmuşum ya. Valla. Tarçınla Tyson karışardık. Tyson'ın yerini falan yıkadım gene. Kimyasalları döktüm böyle. Kimyasalla mı yıkıyorsunuz? Kimyasalla yıkıyoruz biz. Asit mi? He. Hayır, şimdi siz o taşları yaptıktan sonra, tuğlalar yapınca, taşlar yapınca evin dışı neyle yıkanıyor? Asit. Asitle yıkanıyor. Yani o su giderlerinden tekrardan diyorum, zaten asit bile gidiyor. Şu gideri asit değil. Sen yani asit hadi şey değil. Sen deterjanla yıkıyorsun. Ha. Deterjan. Çamaşırları neyle yıkıyorsun? İşte diyorum ya, çamaşır bile yıkasam evde aynı su giderine o çamaşır suyu da gidiyor. Bir de bana özellikle yazmış ki git diyor, araştır diyor, Victoria'da diyor su giderlerine ne gider ne gitmez diyor. Ya bir atık su gideri var. Bir de normal yağmur su giderleri var. Hani bunları Victoria'da mı yaşıyormuş? ne bileyim nerede yaşıyorsa. Arabayı yıkadığım kanala gidiyor o su. Arabayı neyle yıkıyorum ben? Hı, değil mi? Kille yıkıyorum. Toprağa eşiyorum. Kili buluyorum. Kille yıkıyorum. Temmüm ettiriyoruz biz öyle yıkarken. O su falan bugün de böyle bir biraz önce evden çıkmadan önce şöyle yorumları kontrol ediyordum. Tyson niye dışarıda duruyor diyor. Eviniz kocaman diyor. Bir köşede yaşar diyor mesela. Hani ya tamam, iyi niyetle söylüyor olabilirsin ama önce kendin bir düşün. Ben olsam o Rottweiler'la ben evde yaşayabilir miyim? Bir de küçük başka bir köpeğim varken. Hatta ben bu Rottweiler köpeği güvenlik köpeği olarak almıştım. Evin bir köşesinde yaşatırsam ben onu, o zaman ben mi dışarı çıkacağım da evi koruyacağım diye bir, hani böyle bir düşün. Değişik değişik yorumlar yani. Evi iyi dedim, ev büyük diye ben bir fil alayım istersen dedim eve. Nasılsa büyük. Fil besleyeyim evde. Ya onu ben güvenlik köpeği olarak aldım. Süs köpeği değil ki, o evde yaşayabilecek bir köpek de değil yani. Onun doğasına aykırı. Aynen, doğasına aykırı onun. Zaten Adam yuva bile istemiyor. Ev bile istemiyor. Diyorum ya, kulübede bile kalmıyor. Kafese girmiyor, kulübede kalmıyor. O dışarıda gezecek böyle hani. Değil mi? Yani. İstemiyor, parçalıyor. Yatağını bile gene parçalıyor. Yeni aldığım yatağın kenarını yemiş. Eyvallah, sabah koltukları falan bulamazsın. Onun doğası bu. İşte yorum yapmadan önce şöyle düşünmek gerekiyor bence. Hani ben olsam yapabilir miyim? Yani ya da ben olsam koyar mıyım? Ben olsam eder miyim? Hani değişik. Komik, komik oluyor bazı yorumlarda. Ben de onlara komik cevap veriyorum. Tabii ki deterjancı gibi. He. İşte mesela dedim ona da şeye de, bekara dedim karı boşaması kolay geliyor uzaktan dedim. Davulun sesi de hoş geliyor. Kız ne yapayım dedim, ev büyük diye dedim bir fil alıp da eve mi koyayım? Ya da Tyson'ı içeri alayım, bir odada bekleteyim, dışarı çıkıp ev ben mi koruyayım dedim yani. Hani böyle bir değiş tokuş mu yapalım? Deterjan mevzusu tamamen zaten böyle salakça bir şey yani. Hani bir de özellikle şöyle yazması Türkler yapıyor. Siz Türkler.
Siz Türkler. Siz Türkler. Okey. Biz Türkler temiziz. Evet, elhamdülillah. Temizlenmeyi seviyoruz. Çevremizi temiz tutmayı seviyoruz. Arabamızı da yine dediğim gibi yani arabamızı da biz deterjanla yıkıyoruz. Arabasını deterjanla veya sabunla veya şeyle yıkamayan var mı? Hani Değil mi? veya kavaşlara, oto yıkamalara gittiğimiz zaman neyle yıkıyorlar orada? Aman atık su giderine şey gidecek, köpük gidecek. Benim arabamı duru suyla yıka mı diyorsun sen? Ne diyorsun Her, yani? her yerde yapılan şey. Sonuçta suyun gittiği yer aynı yer yani. Aynen. Ya, tuvalet suları bile bağlanıyor aynı yere. Saçma saçma ya. Allah. Yıkadığın yerde zaten sonuçta beton. Toprağa gitmiyor, bir şey gitmiyor. Gerçekten direkt betonu yıkıyorum. Betonu Ya yıkıyorsun. toprağıma da gidebilir ki, benim toprağım kimseyi ilgilendirmez ki, benim bahçem, benim çiçeklerim. İstersem gider çiçeklerimin dibine asıp dökerim yani, bu kimseyi ilgilendirmez ki. Bir de böyle bir durum var yani. Öyle olsa zaten o yeşillikler orada yaşamaz. Aynen. Asit diyorum. Ne onun adı? Mermerdi, betondu, bilmem ne falan filan. Yıkıyoruz yani bizim hoşumuza gidiyor. Hayır yani ben düşündüm de yani dedim bu yazdığım mantığa bak dedim ya. Dangalak. Ben bu evin yapılışını biliyorum. Ben bu evin dışını yıkanmasını biliyorum. Hani yollar mollar nasıl yıkanıyor, nasıl temizleniyor o inşaattan sonra, değil mi? Asitle yıkıyorlar resmen çamurları, şunları bunları hani. Onları biliyor. Ondan sonra aa git diyor, bak diyor Victoria'nın kurallarına, şunlara bunlara. Hadi. Komikler ya. Ay bunlar olmasa da gülemeyeceğim vallahi böyle. Victoria'nın kuralı. He. He. Su yasağı yok Victoria'nın kurallarında bu sene. Şu ana kadar en azından şimdilik su yok. Biz yıkıyoruz yani. Yıkamaya devam edeceğiz. Ha, bugün yine yıkadım. Mecburum, temizlemek zorundayım. Niye? Köpeğim temiz yatsın diye yıkayacağım. Mecburum yani. Arabayı da yıkadık ya bugün. Ha, arabayı da yıkadık. Hani Ya bir de deterjansız bir araç zaten düşünemezsiniz ki. Düşünemezsiniz yani. Biz bayanlar değil mi? elini neyle yıkıyorsun Allah'ını seversen. Değil mi? Elini bile deterjanla yıkıyorsun. Sabunla, suyla, Sabunla bilmem ne. yıkıyor. Bulaşığını neyle yıkıyorsun? Ay şöyle derinden düşünürsen o su Evet. derinden neler gidiyor. Evde paspas yapıyorsun, o suyu nereye döküyorsun? Adamlar yapmışlar, onlar da chemical. Yerler paspaslansın diye bir sürü ilaçlar var. Onları geri nereye döküyoruz yani? İçiyoruz mu geri temizleyip de? Akıllı. İçiyoruz mu? Ay Allah'ım. 21 derece. Saat 7:30. 21 derece. Bugün güzeldi hava. O çimenler falan da güzel oldu. Ön bahçeyi falan da halledince, çimenleri de halledince güzel göründü. O çimenler arkada çok uzuyordu. Artık tarçın geçerken yavrum böyle zıplıyordu bir de. Geçemiyor ya, zıplıyor. Bir de o sonuçta sen oraya çok emek harcadın. Şöyle baktığın zaman kare kare görünüyordu ya. Yani. O artık kapatıyordu yani, görünmüyordu. Çimenler uzun uzun, yeşil yeşil. Bir de bir şey yarasa, salata falan yapsan öyle uzamaz. Vallahi. O yine Montecuras yine yavaş uzuyor. 5-6 ayda uzadı sadece şöyle 3 santim falan. Önü her hafta kesiyoruz mesela. Değil mi? Öndeki çimen daha çabuk uzuyor. Önü her hafta kesiyoruz onu. Arkadaki çimen daha farklı, o aralara koyulan. Ama güzel oldu kesince de. Kesince şimdi daha çok uzarmış saç gibi. Vitamin. Vitamin alıp besliyormuş iyice. Saçların ucundan böyle kırıklar. He? Aklıma gelmedi değil de. Gerçekten mi? Ondan sonra dedim nasıl önü keserken. Belimiz. Yok, kolay makineyle şöyle Evet. girip hemen. Ben de yaparım bunu ya. Ben makasla kesmeyi düşünüyordum önce. Böyle bahçe makasıyla hep aynı boyda şöyle. Ondan sonra makine aklıma geldi. Makineyi sokunca böyle şşş. Senin gelmiş miydi aklına makine ben demeden önce? Hoş senin gelmiştir çoktan. Ama bugün biraz daha iyi. Tabii çimen falan kesti ya, ondan daha iyi. Oğuzhan yapsın diyorum. Oğuzhan. Olsan yaptı zaten ya. Yapacağını yaptı. Yaptı da arkayı da Oğuzhan yapardı. Duramıyoruz. Gerçekten duramıyoruz o yüzden. Evet, yavaş yavaş gidiyoruz. İrmik tatlısı yaptım 2 tane. Güzel oldu. Biraz pembe, kırmızı boya kattım. Çok az kattığım için pembe oldu. Eşem pembe rengi seviyor. O tatlı da pembe olunca seviyor. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Çünkü çok hızlı yaptım. Ama ne zaman çok hızlı bir şey yapsam
O kadar güzel oluyor ki. O kadar güzel oluyor. Çünkü diyor, değil mi? Pilav özellikle. Çok hızlı bir pilav yaptığım zaman mesela çok güzel oluyor. Özellikle soruyorlar ne koydun, ne yaptın? Vallahi diyorum hızlı yaptım. Yapmak istedim ve hızlıca yaptım. Sadece yapmak isteyin ve hızlıca yapın. O kadar lezzetli oluyor. Hadi bak. Gene çok konuşup gene çenem düştü. Gidiyoruz. Tarçın'ın çantasını evde unutunca ne olur? Oze hemen shop'a girer ve böyle bir şey alır. Güzelmiş ama. Değil mi? Maşallah büyük daha. Hadi gidiyoruz. Oldu herhalde değil mi? Işığı yanmıyor mu ki bunların? I will be inside drinking that. Bring me a plate. Hadi bakalım. Oh no, I'll be okay. I'll bring it. Evet, bir iftarın daha, bir akşamın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sayılı iftarlarımız kaldı. Şimdi ne yaptık? Güzel bir sohbetten çıktık. Güzel bir iftardan çıktık. Eve doğru gidiyoruz. Akşam kaç ettik? 12'ye 10 var. Evet, bizim araba balkabağına dönüşmeden hemen eve gidelim biz. Kız çok yorgunum bugün nedense. Böyle bir ay üstümde bir ağırlık var, bir ağırlık var. Bahçe işte yoruyor insanı değil mi? Değilim. Galiba. Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz videomuzu da izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla, desteklerinizle bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.